Ayasofya Camii'nin bahçesindeyiz. Caminin bahçesinde çok farklı dönemlere tarihlenen sütun başlıkları var. Mesela az önce arkamızda bir tane gördük. 2. Theodosius'un, 2. Ayasofya'sının sütun başlığıydı. Bakıyorsunuz orada bir kenarda Konstantin'in 1. Ayasofya'sının sütun başlığı ya da bir kapı pencere frizi. Bu gördüğümüz ise İslami dönem. Yani Osmanlı'nın İstanbul'un fethi sonrasından kalma bize ait bir sütun başlığı. Şimdi burası bizim camimiz. Camilerin avluları olur. Cami avlularının etrafı revaklarla çevrilidir. Revak dediğimiz şey ne? Burada bir sütun, burada bir sütun, arada bir kemer, arkada bir kubbe, sonra bir kemer daha, bir kubbe daha, böyle dönüyor etrafında. İşte o revak sütunlarından birinin başlığı bu. Ama ters duruyor. Normalde bunun şu şekilde durması lazım. Ters duruyor. İnsanlar hep merak eder. Ya bu sütunun üzerindeki bu başlık nasıl duruyor? Şunu omzuna bir yüklensen küt diye niye gitmiyor? İşte cevabı burada. Bu sütun başlığıyla bunun altına gelen sütunun arasında ikisinde de delik var. O delikler mermer bir kamayla birbirine bağlanıyor. Şu deliklerle de bunlar da kurşun deliği. Kurşun eritiliyor, birbirine tutturuluyor. Onun için onlar böyle sapasağlam duruyor. Ama ben bugün size başka bir şey anlatmak istiyorum. Bugün akşam Miraç Kandili ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek miracıyla alakalı bir gece. Miraç nedir? Nasıl oldu? İşte bunu konuşmanın en önemli noktalarından biri bu sütunun üzerinde duruyor. 6 köşeli bir yıldız var burada. Bu yıldızı sembolü, biz yıldız demiyoruz buna. Biz mühür diyoruz. Biz bu sembolü gördüğümüz zaman biz Müslümanlar tüylerimiz diken diken oluyor. Neden? İsrail'in bayrağının tam ortasında olan 6 köşeli yıldızın aynısı. Nasıl olur? Ve bu bizim tarihten bu yana binlerce camimizde var. 10 binlerce mezar taşımızda var. Kapı kemerlerinde, pencere kemerlerinde, kubbe kilit taşlarında, 10 binlerce yerde. Nasıl olur? Tabii buna bir anlam veremeyince bizim geçmişini seven insanımız hemen şöyle bir çözüm yolu bulmuş. Kesin bunu gizli bir Yahudi yaptı. Bizim de Allah'ın safı atalarımız bunu yediler. Yahu insan kendi geçmişine gol atar mı ya? Allah'ın safı dedeler Yahudi bir mimarın oyununa geldiler. Alakası yok. Bunun buraya konulacağını bizimkiler biliyordu. Bizimkiler emir verdi. Mermer ustalarına bunu yapın diye. Peki ne alaka? Cevap şu. Bakın bu gördüğünüz 6 kollu yıldız Yahudilerde Davut yıldızı diye geçer. Megan David derler. Davut Aleyhisselam onlar için işte King Davut dedikleri Kral Davut. Onun oğlu Süleyman peygamberi Yahudiler peygamber olarak kabul etmezler. Ona da King Solomon derler. Hatta haşa zalim bir kral olarak onu düşünürler. Halbuki Süleyman Aleyhisselam biz Müslümanların anlayışında nedir? Mucizeleri çok bir peygamberdir. Mucizeleri çok bir peygamber. Süleyman peygamberin parmağında bir yüzük varmış. Yüzüğün üzerinde bu mühür varmış. Bundan dolayı biz Müslümanlar buna ne diyoruz? Mührü Süleyman diyoruz. Evimize, barkımıza bunu niye koyuyoruz? Tılsım, vefk olarak bunu görüyoruz. Ya 1000 yıldır kullanıyoruz biz bunu. 1948'de ya affedersiniz kıçı bir devlet kuruyorlar. O da biliyoruz bir terör devleti. Bayrağına bunu koyuyor. Sonra bir anda bizim 1000 yıldır kullandığımız şey onların malı oluyor. Yok öyle ya ama. Ve bundan her yerde var. Şimdi kalkalım. Konuyu bitirmedim. Devam edeceğim anlatmaya. Ve bu Mührü Süleyman'ın aynısından sütun başlıklarında olduğu gibi kubbe kilit taşlarında da var demiştim. Size şimdi dünyanın en güzel kilit taşlarından Mührü Süleymanlarından birini göstereyim. Devamını orada konuşalım. Daha asıl konuyu anlatmadım. Asıl konu ne? Miraç'la Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göklere Allah-u Teala'nın huzuruna çıkmasıyla bu sembolün ne alakası var? Çok alakası var. Hadi şimdi onu konuşmaya gidelim.
Bu gördüğünüz şadırvan 1. Mahmud'un şadırvanı. 1. Mahmud yaptırdı bunu. Mükemmel, harika. Altın varaklı görüyorsunuz. Buradaki şebeke demirleri falan. Üzerinde bir kubbe var. Kubbenin tam ortasına baktığınız zaman mükemmel bir Mührü Süleyman göreceksiniz. Tamamen altın kaplama. Herkes görüyor değil mi? Bakın neden bunlar bir takım stratejik noktalara, az önceki bir sütun başlığıydı. Bu kubbenin kilit taşı. Sütun başlığı devrilirse ne olur? Bütün revak yıkılır. Bu göbekteki kilit taşı çökerse ne olur? Bütün kubbe çöker. Demek ki bunlar rastgele yerlere değil, özel noktalara konuluyor. Önce bu sembolün Miraç'la bağlantısını konuşalım. Süleyman Peygamber'in parmağında bir yüzük varmış. Yüzüğün üzerinde bu mühür varmış. Bu mühür ne anlama geliyor? Dikkatle bakarsanız bu mühürde iç içe geçmiş 2 tane üçgen var. Üçgenin bir tanesinin sivri yeri yukarı doğru bakıyor. Öbürünün sivri yeri aşağı doğru bakıyor. Sivri yeri yukarı doğru bakan üçgen yeryüzünü, aşağı doğru bakan üçgen gökyüzünü simgeliyor. Yani bu sembol şu demek. Gökle yerin iç içe geçtiği şehir demek. Neresi orası siz söyleyin? Kudüs. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraca nereden yükseldi? Hazreti İsa göğe nereden yükseldi? Kudüs. Bu İslam alimleri tarih boyunca hayatlarının bir dönemini Kudüs'te geçirmeye çalışmışlar. Onların tabiriyle söylüyorum, onların söyledikleri şekilde diyorlar ki Allah'la kurbiyet kesbetmek için yakınlık. Allah'a yakın olmak için hayatımızın bir dönemini Kudüs'te geçirebilmek. Sabah Topkapı gezerken söylemiştim. İmam Gazali Hazretleri hayatının bir dönemini Kudüs'te geçirdi. Mescid-i Aksa avlusunda yaşadı. Hem talebe yetiştirdi hem de İhya-i Ulumiddin'in bir bölümünü yazdı. Muhittin İbni Arabi Hazretleri hayatının bir dönemini Kudüs'te geçirdi. Ve Şeceret-i Numani'nin bir bölümünü Mescid-i Aksa avlusunda yazdı. Ve orada ne yaptı? Yaşadı, bulundu. Şimdi diyeceksiniz o avluda bulunmak, Mescid-i Aksa avlusunda bulunmak Allah'a yakın olmak mı demek? Evet öyle. Şimdi sizin evinizle Kabe'nin içi bir mi? Değil. Allah-u Teala yeryüzüne bir takım yerlere özel bir hususiyet vermiş. Kabe ve içi gibi, Mescid-i Aksa avlusu gibi. Buralar Allah'ın kendisine ayırdığı noktalar. Oralarda yapılan dualar çok daha farklı kabul görüyor. Ben de demiyorum bunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Kabe'de her bir ibadet 100 binle, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da 1000'le karşılık buluyor. Hele Aksa avlusunun ortasındaki kaya ve kayanın üzerindeki mukaddes kubbe, kaya kubbesi. O kaya ve içindeki mağara o kadar özel ki Kabe'nin içiyle kayanın ortasındaki mağaranın içi aynı anlama geliyor bizim için. İlk kıblemiz neresi? Kudüs. Kudüs'te neresi? Mescid-i Aksa avlusu. Avluda kıblenin kalbi neresi? Kaya. Kayanın kalbi neresi? Mağara. Kıblemiz değişmeseydi, mağaranın içine namaz kılıyor olsaydık ne tarafa dönecektik? Fark etmez, her tarafa. Şu an Kabe'nin içine soksalar ne tarafa döneceğiz? Her tarafa. İşte Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim için bu kadar önemli. Birileri Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın bizdeki önemini bize unutturmak için özel uğraşıyorlar. Özel. Çünkü yarın İsrail Allah korusun orayı işgal eder yerse Müslümanların kılı bile kıpırdamasın diye. Maalesef dünyada Müslümanları bu hale az çok getirdiler. Ama Kudüs'te ne var ki dinimizle alakalı? Ne yok ki? Efendimiz Aleyhisselam'ın Miraç basamağı, ilk kıblemiz daha ne olsun? Adam Herod'un basit, lanet daim duvarını kendine Kabe yaptı Yahudiler. Ağlama duvarı dedikleri şey ne? Basit bir istinat duvarı. Süleyman Peygamber'le alakası yok. Gelelim konuya. Yani Kudüs, gökle yerin iç içe geçtiği yer. Kudüs'te Mescid-i Aksa'da bulunmak Allah'a yakın olmak. Bu kadar önemli. Süleyman Peygamber'in mucizeleri çok. Cinlere geçiyor. Mahlukatın dilinden anlıyor. Denizde dalgalara hükmediyor. Ateşe hükmediyor. Depreme hükmediyor. Onun mührünü millet evine, barkına, özel noktalara koyuyor. Neden? Ya Rabbi. Bu bir dua. Velk. Tılsım. Ya Rabbi. İşte bir deprem olursa ben senin Peygamberin Süleyman Aleyhisselam mührünü evime, barkıma koydum. Onun mührünün yüzü hürmetine evimize, barkımıza deprem ilişmesin. Yangının ateşi ulaşmasın. Salgın hastalıklar kapımızdan içeri girmesin. Ya da işte
insi, cinli, şeytanlar bize musallat olamasın. Bunlar. Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağı yok mu Beşiktaş Deniz Müzesi orijinal? Ne var ortasında? Hazreti Ali'nin kılıcı, Zülfikar, çift ağızlı. Zülfikar'ın tam ortasında ne var? Mührü Süleyman. Denizlere hükmediyor. Ve dalgalarla mücadele ediyor. Rüzgarla yelkenini doldurması icap ediyor. O zaman sancağı koyuyorsun Mührü Süleyman'ı. Dalga da sana arkadaş, rüzgar da sana yoldaş. Hadise bu. Dedim ya camilerde, mezar taşlarında var ya. Bir mezar taşı Mührü Süleyman niye konur? Bilmeyen görse Yahudi mezarı falan der. Balkanlarda ben binlerce gördüm. Tokat Niksar'a gidin, Danışmentoğulları'nın mezar taşlarının %80'i Mührü Süleyman'da. Orta Asya Türkleri bunlar. Neden? Kabre girdiğimiz zaman ya günahkarsa, kabirde bize ateş ilişirse mezar taşına koymuşlar. Ya Rabbi, Süleyman Peygamber'in mührünün yüzü hürmetine azap ateşi bu kabre ve bu kabir sakinine ulaşmasın. Yani duanın resmedilmesidir. Muhteşem bir şey. Siz gene koymayın ha. Öyle kapıya bacıya yüzük müzik sakın ha. Ben zaten yapmam öyle bir şeyi. Ben her ay Kudüs'e giden adam. Öyle bir yüzükle gezeyim. Adım çıkmış 8'e, 9'a inmez 8'e. Aman aman. Tavsiye etmiyorum. Koymayın. Ama Selçuklu'nun, Artuklu'nun, Osmanlı'nın, Danışmentlilerin, Memlüklü'nün hepsinin asırlarca bu mührü kullandığını da lütfen unutmayalım. İsrail'in değil, Yahudilerin değil. O sembol bizim Mührü Süleyman'ımızdır. Ve Miraç'ın en önemli sembollerinden biridir.